Türkiye'nin en büyük yazarı 1980 ile 2014 arasında Türkiye'nin, ülkemizin medyanın göstermediği, öne çıkmayan, nesli çekilmeyen, altta kalan, yoksul, avukatsız, hakkı yenen, bu Türkiye'nin büyük sosyal dönüşümünde en dipte kalmış, büyük trajediler yaşamış, sokaktaki insanımızı, hikayelerini, yani topografyasını çizdi. Yüzlerce hikaye yazdı. Bu hikayelerin en seçkinleri diyebiliriz. İlk iki kitapta 45-50 tane olarak yayınlanıyor. İlki tek tabancada çıktı. İşte bir İslamcı, bir ülkücü, sokaktaki, hastanedeki bir hemşire, sokaktaki bir çiçekçi, hepsi benim hikayelerimde böyle bir insanlık komedisinin yer alırlar hepsi tane tane. Kendime 20'li yaşlarda karar verdim. 17 yaşında başladım kitap okumaya. 19 yaşından beri yazıyorum, okuyorum. Ve çok sert, aşırı ahlakçı bir edebiyatçı olmaya karar verdim. Kimseye eyvallah olmayan, kimseye ah demeyen, kimseye benimle röportaj yapın demeyen bir insan. Bunun hayrını da gördüm, zararını da gördüm. Hayrı çok onursal bir şey. Kendimi iftihar ediyorum. Zararı, büyük medyanın arkadaş, yakın, dostlarla ilişkilerine giremediğimiz için büyük bir sansürle kuşatıldık. Dıngılında değil. Bu topraklarda hücum ettikçe kimse eyvallah olmadan ovasını, dağını, taşını, insanını, çocuğunu, bu sert rüzgarların biçimsiz hale soktu hepimizi. Tek tek resmetmek istiyorum. Yaşım 58, gücüm bu kadar yetiyordur. İnşallah bundan sonra da yazarım. İstiyorum da yazarım. Yazarlığın ilk dönemi romanlarla ve büyük romanlar yazmak istiyorum aslında ama 3 tanesini başarabildim. Çok parçalı, kurguları çok değişik ve edebiyatımızda zihinsel böyle bir medya okuma, insanların zihnine bir meydan okumaydı. Fakat çok sonra zamanla başlayınca giriş gelişme sonucu olan çünkü ortaokuldan da okunması bekliyoruz. Derken herkesin bildiği hikayelere girdim. Buradan 150-200 tane hikaye ve o kadar da makaleler söz konusu oldu 13-14 yıl. Kitaplarım tabii her dönem basılı yıllarda çıkıyordu. Fakat yayın evi disiplini çok yoktu. Kaç tanesi nerede bastı, ne kadar oldu, hangi kitapta neler var. O biraz karambole gelince yaşım da belli bir saate geldi. Hepsini yeniden yeni bir tasnifle yeni bir düzen içerisinde yayınlamaya başladık. Önce hikayelerimi, en beğenilen hikayelerimi, sonra makaleler ya da işte tarihi hikayeler, seyahat yazılarım, denemelerim devreye girecek. İlkinin adını Tek Tabanca koydular. Nazlı Hanım, editörüm, Murat Benteş'le. Sonra ondan sonraki 3 ayda bir yayınlanacak. Nihat Bey dediler, işte burada en çok beğenilen hikayeler hangisi? 45 tane falan çıkardık. Onlar ilk iki kitapta yer alacak. Gerçekten 25 yıl, 30 yıl içerisinde okuyucudan geri dönüm olarak gelen en çok beğenilmiş. Tabii bana sorarsan benim beğendiklerim şunlar da ama okuyucuların en çok beğendiği hikayeleri tabii biraz daha satsın, piyasa arzulasın diye kitaba serpiştirdik 25 tane hikaye. Kalkmış diye güzel bir hikaye vardır. Çok filmi de yapılacak bir hikaye. Çok güzel bir hikayedir. Kalkmış hikayesi. 12 Eylül günlerinde bir üniversitedeki çatışma anını anlatır. Fakat hikayeler hikaye içinde tabii. İhtiyar kemancı vardır. Orada bir aşk piyasası yapılır. Yani kapitalist piyasa aşkı da ele geçirir. Ve bir Trabzonspor maçı da vardır. Köyümüzdeki çok sevdiğimiz nelerimiz, hallarımız da vardır. Bir Ege'nin dağ başındaki bir Türkmen kızının da babası, abisi şehit bir Türkmen kızı da vardır. Hastanelerimizde çok yoksul, perişan kalmış insanlarımız vardır. Özellikle onlar çok vardır. Böyle macerası da olan fakat şahit olduğumuz, yani hayat yaşarken şahit olduğumuz çok trajik şeyleri güzel, güçlü fotoğrafını çekmek istedim. Aşırı gerçekçi bir üslubum var. Fakat zaman zaman sert bir romantizme doğru gider. Aşırı gerçekçilik ve coşku arasında, coşkulu metinler, yani uçan metinler, böyle tasvirler arasında gider gelir. Bu anlamıyla 19. asırda kalmış bir üslubun sahibiyim. Yani artık çok moda bir üslup değil. Ama çok sert metinler olduğu için sıradan günde insanı çok tokat gibi geliyor.
yumruk yemiş gibi olduğu için oradaki sertlik çok insan kaçar hikaye okumaktan. Çünkü o kadar deşifre edilmiş, ciğerleş bir gerçekçilik. Yani gerçeğin leşi çıkmışı. İnsanların çok da kaldırabileceği şeyler değil. Ama medyamız başka insan fotoğrafları verirken biz bu trajik hayat kimi ezdi? Bu son 30 yılda değil mi? Özallar geldi, Demireliler gitti. Bir sürü şey oldu. Bu sertlikler, bu büyük dönüşüm birilerini ezdi. Tabiatımızı, çevremizi, annelerimizi, çocuklarımızı, gecekondular insanlarımızı, hastanelerimizi ezdiler, paramparça ettiler. İşte onların hepsinin ezilirken, o çığlık atarken, o yer gök, değil mi? Kan revan olurken sokaklarda, o soğuk içinde, onların hepsini resmetmek istedim. Tabii aşırı gerçekçiliğim sadece insan portreleriyle ilgili değil. Tabiata karşı da çok aşırı ciddi, sert bir gerçekliğim var. Türkiye'yi taşımak istedim. Gözümün yettiği kadar, gücümün yettiği kadar etrafımdaki insanlar, yaşadığım çevremdeki insanlarla Türkiye'yi kitaplarıma taşımak istedim. Bu acımasız, sert gerçekliği, bu büyük trajediden ne kadar da anlatabilirsem yani. Tabii zehir gibi metinler, asit tanesi gibi kelimeler. Bir de çok yani çok büyük mücadele gerekiyordu bunları yazmak. 30'lu, 40'lı ve 50 yaşlarımı tam anlamıyla bir keşiş gibi dünyadan çekilip kitabımın ve daktilom yanında bunları yazmaya karar verdim. Ve 100 binlere ulaştı. Leman dergisinde zaten 100-120 bin okuyordu hikayeler. Sonra kitapları çıktığında da orada da bir 30-40 bin okunması oldu. Şimdi yeniden çıkıyor. Şimdi bir 20-30 bin okunması olur. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaşayan yazarlar içinde hikayelerin çok okunmuş yazarım. Ama benim hikayelerim tabii bir kuşak, 90'lı yıllarda bir kuşak benim hikayelerim okumakla kalmadı. Hikayelerimin artık büyük hatıraları var, gençlik hatıraları var. Diyelim hukuk talebesi, diyelim tıp talebesi ama çok zor bir gününde benim hikayeden bir şey bulmuş. Akla ulaştık yani. Yüz binlerce okuyucuyla beğeni kazanmanın önünde hatıralarımız gitti geldi ve akla ulaştık çok insanla. Ama bu son 7-8 yılda Türkiye çok sert bir siyasi felaketten geçti. Balyoz gibi, Ergenekon gibi. Türkiye bir işgal yaşıyor. Burada ister istemez hani bu toprağın çocuğu olarak bu olup bitene karşı ses vermek istedik. Siyasi bir tavır aldık. Derken hikayeler az çıkmaya başladı. Geçtiğimiz 6-7 sene içerisinde tahmin ediyorum en fazla 8-10-15 tane diyebileceğim kadar hikaye yazabildim. Ama biraz ortalık duruldukça ben de tekrar hikayelerimi yazmak istiyorum doğrusu. Ama şunu peşinden söylemek istiyorum. Bir daha dönüp bu çağın sorusu gibi kitabı bugünkü zihnim ve zekamla yazamam yani. O 30'lu yaşlarda yazdığım bu çağın soylusunu o gördükleri ve yaşadıkları belirttiği bir yazarın hikayesi. Oraya bir daha giremem ama hikayeleri yazabilirim. Ona gücüm yetebilir. Zaten ben bu hikayeleri yazarken şuna karar vermiştim. Ya bu duyarlılık bendeyken yani bu duygu anı, bu çatışma anı hani anında bir şey görürsün. Sert bir rüzgar eser ve sen korkarsın diyelim. Bir şey olur. Bir sert bir an. O anda duygu sıcaklığını korurken yazmak istedim. Not alıp 10 sene 5 sene sonra değil. Vücudum, yaşadığım olaylarda vücudum o alevi sıcaklığı yaşarken hemen o hikayeleri o hafta içinde yazmak istedim. Çok şeyi o yüzden iptal ettim hayatıma dair. Çok şeyi iptal ettim. Çünkü bu duygular sıcak. Hemen kelimeler dökülmesi lazımdı. Sanırım şimdi insanlar okuyup o sıcaklığa girmelerin sebebi budur. Bir naklen yayın hikayelerdir gibi. Yani naklen yayın o anda. Öyle sert hikayeler. Tabii hikayelerle bir de şunu söylemek istiyorum. Bu da çok ciddi bir sorudur ülkemiz edebiyatı için. Ben 8 yaşındayım. 20 yaşımdan beri, 19-20 yaşımdan beri sadece yazdıklarıyla karnını doyuran tek arkadaşımız. Başka bir örneği yoktur. Sadece yazdıklarıyla. İyi bir hayat, lüks bir hayat olmadı. Ucu ucuna 1 lira 2 lirayla her ay ucu ucuna gelen bir hayat oldu. Uzun yıllar, 10 yıllar sefillikle geçti. Çok doğru. Ama nihayetinde pes etmedik. Kimseye vallahımız olmadı. Karnımız doydu. Bu hikayeleri yazabilmek için zaten bu aşırı ahlakçılık gerekliydi. Bugüne kadar geldik yani. Karnımızı doyurduk. İnsanın yazdığıyla hem holdinglere, hem yayıncılara, hem reklamcılara, hem büyük patronlara,
boyun eğmeden sadece yazıyla karnı doyurması bence Türkiye'de edebiyatın üstünde büyük bir çaba gerekiyor. Bu yoldan geldik. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Ben çok gerçekçi bir yazarım. Nietzsche'nin Tanrı'yı öldürdü dediği yerde şunun için söyler bunu. Artık bilim var. İnsanlar hayatın başka alanlarına bakıyorlar. Hakiki, bilginin hakikati için. Benim bakış yerim burası. Başka, yani hayatın daha başka alanlarına bakıyoruz hakikat için. Ama buna rağmen 70'li yıllardan beri her insanda vardır böyle bir şey. Bir mucize gezer üstümüzde. Çok sert bir kavgaya girersiniz. Hani 4 kişi ölür, siz kurtulursunuz. Bir uçak düşer, herkes ölür, siz kurtulursunuz. Bir korunan bir yer. Ağlamalar, sızlamalar, açlıklar. Açlıktan ağladığım günler oluyor kendi içinde. Kimseye göstermeden. Yokluklar, tutuklamalar. Türkiye'de en çok hakaret davası açılan, en çok mahkeme açılan arkadaşlarımızdan biriyim. Ama buna rağmen şunu gördüm. Bir şey var, bir koruyan bir şey var. Bunu çok önemli görüyorum. Bir metafizik, mucizevari, dünya ötesi bir güce asla inanmam. Ama böyle bir şey var. O kimse belki de bu ülkenin halkının güzel duygularıdır onlar. Belki de halkın duyguları, samimiyetin, iştenliğin duygusu, kardeşliğin duygusudur. Hepsinin toplamıdır. Ben onların hepsinin toplamından büyük bir ruh hali, büyük bir rüzgar, öyle Soruz'dan giriyor, Çanakkale'den giriyor, Kaz Dağları'ndan yüzümüze kadar geliyor. Ben hikayelerimi yazdığım bu 35 yıl içerisinde en zor günlerinde dahi öyle mucizevi bir rüzgarı yüzümle hissettim. Sırtım hiç açık kalmadı. Böyle bir şey var. Var yani. Çok teşekkür ediyorum.